Merhabalar. Bu videoda sizlere Nearpod programı hakkında bilgiler vereceğim. Nearpod programı interaktif sunum hazırlayabildiğiniz bir program. Yani aslında Microsoft PowerPoint gibi ya da Google Slide gibi siz bir sunum hazırlıyorsunuz burada. Ama bu sunum sayfalarınız interaktif olabiliyor. Ve bu şekilde sunum sayfaları ilerledikçe öğrenciler quiz yapabiliyorlar. Boşluk doldurma sorularıyla karşılaşabiliyorlar. Açık uçlu sorularla karşılaşabiliyorlar. Ya da bu sunum sayfalarına öğrencilerin de deneyebileceği simülasyonlar ya da 3 boyutlu görüntüler ekleyebiliyorsunuz. Bunun için Google'a öncelikle Nearpod yazıyorum. Ardından ilk çıkan siteye tıklıyorum. Henüz üye olmayan öğretmenler var ise sağ üstte bulunan şu butondan hızlı bir şekilde Google ile üye ol seçeneğini kullanarak çok kolay bir şekilde üye olabilirsiniz. Ardından ilk dersinizi oluşturmaya başlayalım. Burada oluştur diyerek ve dersleri seçerek ilk dersimi oluşturacağım. Öncelikle sol üstten dersin ismini değiştiriyorum. Bu dersimin adı bilgisayar bilimi. Ders 2 olsun. Gördüğünüz gibi herhangi bir slide yok şu an. İlk slaytımı ekliyorum. Şimdi bu slaytın içeriğinde ne olacak? Bu slaytın içeriğinde bir video olabilir. İnternetten aldığınız bir içerik olabilir. 3 boyutlu bir içerik olabilir. Simülasyonlar ya da BBC'den videolar gibi çeşitli seçenekler var. Ya da sade bir slide sayfası da olabilir. Örneğin bunu seçelim. Buraya başlık ekleyebilirsiniz. Buradaki temayı değiştirebilirsiniz. Ardından kaydet ve çık diyerek ilk slaytımı oluşturuyorum. Bu slaytta herhangi bir interaktif aktivite yok. Tamamen sadece bir içeriğe sahip olan bir slide sayfası. Tekrar slide ekleye tıklıyorum. Bir de aktiviteler sayfasına bakalım. Örnek olarak burada açık uçlu soru, eşleştirme gibi birçok hafıza testi gibi birçok aktivite var. Mesela Padlet öğretmenlerimiz tarafından çok sık kullanılan bir program. Burada Padlet'in ta kendisi var. Aynı mantıkla çalışıyor. Çizme kısmı var. Siz eğer bir harita paylaşırsanız öğrencilerle ya da organlar ünitesinde bir resim paylaşırsanız öğrenciler burada resim üzerinde çizim yapabilir ve size bunu gönderebilir. Boşluk doldurma soru tipini sizlere göstereyim. Örneğin burada öncelikle bir metin yazmanız gerekiyor ya da buraya bir metni kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Metni buraya yazdıktan ya da metni buraya kopyaladıktan sonra ileri diyorsunuz. Daha sonra şunu yapmanız gerekiyor. Öğrenciye boşluk olarak göndereceğiniz yer hangisi? Yani öğrenciler nereyi dolduracak? Örneğin ben 1888'i buraya aldım ve tamamla diyorum. Artık öğrencilerin önüne 2 numaralı soruda 1888 olan kısmı boş olan bir soru gelecek. Başka bir içerik ekleyelim. Burada bir quiz de siz ekleyebilirsiniz. Yani şu an slide sunumumun 3. sayfası bir quiz. Öncelikle buraya soruyu yazıyorum. Buraya cevapları yazıyorum. Yeni bir cevap ekleyebilirsiniz. Ve burada doğru olan seçeneği işaretledikten sonra yeni bir soru da ekleyebilirsiniz. Deminki soru 1'di. Bu da soru 2 olsun. Aynı şekilde doğru cevabı belirttikten sonra quiziniz bu şekilde hazırlıyorsunuz. Quizinize bir zamanlayıcı ekleyebilirsiniz. Ve öğrenciler belli bir süre içinde bu quiz'i yapacaklardır bundan sonra. Quizin ismini de buradan değiştirebilirsiniz. Ve kaydet dedikten sonra şu an benim sunumumun 3. sayfasında bir tane quiz var. Ders hazırlama bu şekilde. Şuradan ön izle diyerek dersin içeriğini görebilirsiniz. Örnek olarak ben ön izle diyeyim. Şu an öğrencinin gözünden nasıl görüneceğini görüyoruz aslında. Bakın ilk sunum geldi. İlk slide geldi. İlk slide'a herhangi bir şey eklememiştim. İkincisine geçiyorum. İkincisinde bir tane boşluk doldurmam vardı. Siz tabii ki ben burada sadece bir tane boşluk yaptığım için sadece bir tane seçenek var. Siz buraya maksimum 1000 karakterlik bir metin yazarsanız eğer ve boşlukları belirtirseniz buradaki kutuda oldukça fazla seçenek olacaktır. Şunu doğru yere taşıyorum ve done diyorum. Ve bana bunun hemen geri bildirimini otomatik olarak zaten Nearpod veriyor.
Bir sonraki slide'a geçeyim. Burada da 2 soruluk bir quiz vardı. Öğrencinin önüne sonu geliyor ve ikinci soruyu da işaretleyelim. Bunu da yaptıktan sonra öğrenci quiz'i de bitirmiş olacak. Şu an zaten sunum bitti. Öğrencinin önünde bir bekleme anı var şu an için. Öğretmen de kendi ekranından öğrencilerin cevabını takip edebiliyor. Öğrencinin verdiği dönütleri takip edebiliyor. Öğrenci görünümünden çıkmak için sağ üstteki çarpı butonuna basabilirim. Şu an dersim hazır. Kaydet ve çık diyorum. Peki ben bu dersi öğrencilerle nasıl paylaşacağım? Dersim gördüğünüz gibi şu an buraya kaydedildi. Şimdi öncelikle öğrenciler nasıl giriş yapar? Öğrencilerin yapması gereken iş çok basit. Öğrencilerin herhangi bir üyeliğine gerek yok. Öğrenciler sadece Google'a Needpod yazacaklar. Needpod yazdıktan sonra aynı bizim gibi ilk çıkan siteye girecekler. Ve sadece şu an öğretmen hesabım açıldı. O yüzden buradan çıkış yapıyorum. Öğrenciler sadece buraya kod yazacaklar. Sizin verdiğiniz kodu yazacaklar. Peki bu kod nerede? Örnek olarak şu dersi başlatmak istiyorum ben. Şimdi bu dersi başlatırken de benim önümde 3 tane seçenek var. İlk seçeneği ben geçiyorum çünkü ilk seçenek henüz beta aşamasında, henüz deneme aşamasında bir seçenek. Şu an bununla ilgilenmiyorum. Canlı katılım ve öğrenci hızı olmak üzere iki farklı mod var. Şimdi canlı katılım şu demek: sunum sayfaları arasında siz geçiş yapıyorsunuz. Yani siz hangi sayfayı açarsanız öğrenci onu görüyor. Ama öğrenci hızı şu anlama geliyor: siz öğrenciye çalışmayı başlatıyorsunuz. Bunun için öğrenciye kodu veriyorsunuz. Ve öğrenci kendi kendine sayfalar arasında geçiş yapabiliyor. Ben şimdilik canlı katılım diyeyim. Şu an dersi başlattım. Artık öğrenciye vermem gereken tek şey kod. Tekrar üye olma, oturumu açmamı istedi. Oturum açtıktan sonra şu kodu ben öğrenciye Connected'daki chat bölümünden verebilirim. Öğrenci gelecek, bu kodu sadece şuraya yazacak kendi sayfasından. Ve öğrenci bunu yazdığı andan itibaren öğretmen ile aynı sunum sayfasını görecek. Şu an ders başladı. Şu an buraya gelen öğrenciler 0 kişi. Öğrenciler geldikçe buradan göreceksiniz. Şu an 2 numaralı sayfadayım. Ve ben 3 numaralı sayfaya geçer geçmez öğrenciler zaten bütün bu etkinlikleri tamamlamaya başlayacaklar. Ve siz burada sonuçları göreceksiniz. Gördüğünüz gibi dördüncü slide'ın bir quiz içeriyordu. Ve bu quizde başlat dedikten sonra aslında zamanlayıcı da geri geri sarmaya başladı. Bu da bittikten sonra eğer dersiniz bittiyse yukarıdan dersi bitirebilirsiniz. Oturumu kapatabilirsiniz. Aynı zamanda her öğrencinin, tüm öğrencilerin ne tür dönütlerde bulunduğunu görmek istiyorsanız eğer rapor halinde, yani hangi quiz'e hangi cevabı verdi, eşleştirme sorularını tamamladı mı gibi ya da Padlet'te neler gönderdi, açık uçlu soruda nasıl cevaplar verdi şeklinde rapor halinde bunu almak istiyorsanız eğer buraya tıklayabilirsiniz ve sizin e-mailinize rapor gidecektir. Nearpod ile ilgili daha derinlemesine sorunlarınız olursa eğer bu konuda da görüşebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.